Hi everyone. Today we are going to start with page 56, 7b, and happiness is. We are going to study gerunds in this part of our unit. Before we start doing the exercises here, I'm going to ask you, what is happiness for you? Sometimes it's a film or a song or a book that makes us happy. In fact, lots of things in life make me happy. I like feeling happy, and I like also making the people around me feel happy. I hope that you're all feeling happy because you're with me. Okay, now we are going to look at some cartoons, and these are some Instagram posts, and people have written about their ideas of happiness. Let's have a look at the information on the left. Illustrators Ralph Lazar and Lisa Swirling got the idea for happiness is, while sitting together on one day in a hot tub at their home in California. Lisa had just finished answering all her emails, and she said happiness is having an empty inbox because she has finished answering her emails, I think. Ralph replied, happiness is getting into a hot tub. They began to list things which make them happy and illustrated them. Later, they asked people on Facebook, what makes you happy? And Ralph drew and posted on Instagram the ones they liked best. You know, these are people's ideas of happiness from around the world. Let's have a look at them. What is happiness for these people? The first one says, happiness is when a song ends the exact moment you finish talking. I totally agree with her because I love listening to music, and when I park my car, if the song is still playing on the radio, I don't get out of the car and turn off the radio until the song ends. And the next one, happiness is a free coffee refill without asking. Just refill is filling it again. Coffee refill is good. I think a free coffee refill is much better than that for coffee lovers. For the next person, the happiness is fitting into jeans that you haven't worn for a long time and then finding money in one of the pockets. Wow. Fitting into jeans that you haven't worn for a long time is something that will make you really happy, I think, because it means that you haven't put on so much weight. And finding money in one of the pockets is just something like cream on the cake. Oh, it's not cream on the cake, but it's just the icing or cherry on the cake. It means that something which makes a situation much better. And the next one, happiness is sitting next to someone nice on a plane. I am really surprised to see it here because I know that many people pretend to sleep when someone next to them on a bus or plane wants to talk to them. So this person is quite optimistic, I think. And for the fifth one, happiness is finding a delicious food with no calories or fat or cholesterol. Is it possible? No, I don't think so. If something does not have any calories or fat or cholesterol in it, it's not delicious, I think. And happiness is landing in a new country. And for
Another one, happiness is reading a really good book and then finding it's a series. It means that, you can read the next book and have a really good time reading it. And happiness is finding the other earring. Most women, I think, just lose their earrings at home. And for the last one is happiness is not having to set the alarm for the next day. These are all, I think, very good ideas, and most of them will make me happy, I think. Now, I just want you to look at the first one, and let's have a look at her definition of happiness. She says, happiness is when a song ends the exact moment you finish talking. After finish, she uses the ing form of the verb. Why? In the previous unit, we have studied to infinitive, you remember? And some verbs are always followed by to infinitive form of the words we said. And some verbs in English are always followed by the ing form of the word. Now let's have a look at them. And I think you know some of these verbs already. You have studied the word like. I like, for example, drinking coffee when I wake up in the morning, or I don't mind cooking, or I hate going out during the week. Now, we have a list of these verbs which are followed by a gerund. Gençler, hatırlarsanız demiştik ki bir önceki ünitemizde bazı fiiller her zaman kendinden sonra to infinitive gerektirirler. Bu fiillerimizin listesi burada mevcuttu, hatırlarsınız. Hepsinin üstünden geçmiştik. Bu bölümde de işleyeceğimiz nedir? Bazı fiillerde her zaman kendinden sonra ne gerektirir? Gerund gerektirir. Yani gerund dediğimiz nedir? Fiilin ing takısı almış hali. 2 tane yalın fiili yan yana kullanamayacağımız için demiştik. İngilizce'de ne yapmanız lazım? Bu fiilleri isimleştirmeniz lazım. Bunu isimleştirirken kullandığımız yöntemlerden bir tanesi nedir? Fiil ing takısı eklemek. Bu şekilde ne yapıyoruz? Bunları biz isimleştirmiş oluyoruz. Sizler ilk dönemden bu yana biliyorsunuz love, like, hate ve mind fiillerini öğrenmiştiniz. Ve bu fiiller kendinden sonra ne gerektiriyordu? ing gerektiriyordu. Da ise bu fiillerimize ne yapmış? Yenilerini eklemiş. Bakalım neler var? Çoğu zaten bildiğiniz fiiller. Enjoy, keyif almak, eğlenmek. Finish, bitirmek. Go on, devam etmek. Continue anlamında. Hate, nefret etmek. Like, sevmek. Love, bayılmak, çok sevmek. Mind, önemsemek, umursamak. Genellikle olumsuz kullanıyoruz biliyorsunuz. I don't mind dediğiniz zaman hani nötr olduğunuzu gösteriyor bu sizin o eyleme karşı. Hani olsa da olur, olmasa da olur. Problem değil anlamında. Spend, harcamak biliyorsunuz. Hani bir şey yaparak zaman harcamak derken spend'den sonra bir zaman ifadesi gerekiyor. Mesela burada ne demiş? She spends hours demiş. Burada aynı zamanda all the weekend de diyebilirsiniz. 2 days de diyebilirsiniz ama muhakkak ne olması lazım? Zaman belirten bir ifadenin spend'den sonra gelmesi lazım. Start, başlamak biliyorsunuz. Start'ın kenarında bir yıldız işareti koymuş. Bu ne demek? Start kendinden sonra hem infinitive hem gerund alabilen fiillerden bir tanesidir. Ve bu iki formdan hangisini kullanırsanız kullanın ne olmaz? Anlamda herhangi bir değişiklik olmaz. It started raining ya da it started to rain dediğiniz zaman bu gramatik açıdan nedir? Doğrudur ve ikisi de aynı şeyi ifade eder. Peki sadece start mı kendinden sonra hem gerund hem infinitive alabilir? Hayır. Kendinden sonra gerund ve infinitive alabilen başka fiillerimiz de var. Hatta o fiillerde ne oluyor? Anlam da
değişiyor. Ama kitabımızda bu seviyede henüz buna değinmemiş. Sonraki seviyelerde karşılaşacak olursanız bu sizi şaşırtmasın. Yani biz bunu öğrenmiştik. Bu kendinden sonra infinitive gerektiriyordu. Gerund şimdi ne alaka diyebilirsiniz. Ama dediğim gibi şu anda kafa karışıklığına sebep olmasın diye listelemiyorum o fiilleri. Ama bazen bazı durumlarda fiiller hem gerund hem infinitive alabilirler ve anlamda değişiklik olur. Ama start bunlardan bir tanesi değil. Start hem gerund hem infinitive olabilir ama anlamda herhangi bir farklılık olmaz. Devam edelim listemize. Stop, durmak, bitirmek. Feel like da nedir? Canı istemek anlamına geliyor. Bu fiilleri kullanırken arkasından bir fiil getirecekseniz ne olması gerekiyor? Bu fiilin ing takısı alması gerekiyor. Mesela I enjoy reading in bed dediğimizde nedir? Yatakta kitap okumayı ya da yatakta okumayı severim. Okumaktan keyif alırım. Burada baktığınız zaman cümlenin ana fiiline keyif alırım. Enjoy. Neden keyif alırım? Okumaktan keyif alırım. Burada read fiiline ing takısı takarak ne yapmış olduk bunu? İsimleştirmiş olduk. İngilizce'de iki fiil arka arkaya yalın halde kullanılmayacağı için bazı durumlarda bazı fiillerden sonra fiil to infinitive formda kullanılıyor. Bazı fiillerden sonra ise gerund formunda kullanılması gerekiyor. Bunlar da kendinden sonra gerund gerektiren fiiller. Now, I want you to have a look at these sentences and questions. You have the verbs that you need. I want you to complete the gerund form with one of the verbs here in the gerund. You shouldn't forget to add ing. I enjoy reading in bed. And the next one, have you finished? Now, what can you do to your room? Yeah, tidying. Have you finished tidying your room? And the next one, I want to go on. Go on, continue, we said. I want to go on, blah, blah, until I'm 70. I want to go on working until I'm 70. And number 4, I hate blah, blah late when I'm meeting someone, yeah. I thought that there was going to be another word like new. I don't know why. Okay, I hate late. Yes, you're right. I hate being late when I'm meeting someone. Me too. I don't like being late. And the next one, I like breakfast in a cafe. Having breakfast in a cafe. And the next one, I love early on a sunny morning. I love waking up early on a sunny morning. And I don't mind the ironing. Yes, I don't mind doing the ironing. It's quite relaxing. And she spends hours, blah, blah, on the phone. She spends hours talking on the phone. It started at 5:30 in the morning. I think rain is the correct answer here. It started raining at 5:30 in the morning. And please stop. Such a noise. I can't think. Yeah, you can stop making a noise. And the last one, I don't feel like blah, blah today. Let's go out for lunch. I don't feel like cooking today. Let's go out for lunch is the correct answer here. You know, all the verbs here, enjoy, finish, go on, hate, like, love, mind, spend, stop and feel like are always followed by a gerund, means verb ing. Now,
let's go back to page 56. And we have also 3 other uses of a gerund. We use a gerund after a preposition. We use a gerund as a noun, and we use a gerund in the negative form. I just want you to have a look at the cartoons again and find an example of them. I'll give you 2 minutes to do it. I think that you are ready. We said we use a gerund after a preposition, and I ask you to find an example of a gerund after a preposition, and you have it in the second cartoon without asking. I make bigger, yes. A free coffee refill without asking. And what about the next one? In which of these cartoons gerund is used as a noun? Here, fitting in, finding money, sitting, finding a delicious food, and landing in a new country, and also reading a really good book. Burada baktığımız zaman happiness is diyoruz değil mi? Nedir? Mutluluk şudur diyerek zaten ne yapmışız? Burada cümlemizin fiilini vermişiz. Ne yapmamız lazım? Yeniden bir fiil kullanabilir miyiz? Hayır. İsim kullanmamız lazım. İsim birleştirmek için de ne yapıyoruz? Fiillerimize ing takısı takıyoruz ve bu sayede de ne yapabiliriz? Bunları cümlemizin nesnesi olarak ya da öznesi olarak da ne yapabilirdik gençler? Kullanabiliriz. Yani mesela fitting into jeans that you haven't worn for a long time demiş ya burada. Happiness is diye başlamış. Ya da şöyle de diyebilirsiniz. Fitting into jeans that you haven't worn for a long time is happiness şeklinde de cümleyi değiştirebilirsiniz. Yani o nesneyi özne konumunda ne yapabiliriz? Kullanabiliriz. And in the negative form, I think this is not having to set the alarm for the next day. Tabii ki infinitivlerde olumsuz yapabildiğimiz gibi gerundlarda ne yapabilirsiniz? Olumsuz formda kullanabilirsiniz. O zaman gerundları kullandığımız 3 yer varmış bizim. Bunlardan bir tanesi isim olarak kullanıyoruz. Yani cümlenin öznesi ya da nesnesi konumunda. Hemen şuradaki cümlelere bakalım. Eating outside in the summer makes me feel good. Yazın dışarıda yemek yemek ne yapıyor? Bana kendimi iyi hissettiriyor. Dışarıda yemek yemek derken ne oluyor bu? İsimleşmiş oluyor. İsimleştirdiğimiz için cümleyi ne yapabiliriz? Öznesi konumunda kullanabiliriz. Ya da happiness is getting up late and not going to work. Mutluluk nedir? Geç kalkıp işe gitmemektir demiş. Burada da gördüğünüz gibi nesne konumunda kullanılmış. İkinci kullanımı neydi gerundların? After some verbs, yani bazı fiillerden sonra, biraz önce listesini gördüğümüz sayfa 158'deki fiillerden sonra her zaman ne yapıyoruz biz? Fiilin ing takısı almış halini, yani gerund formunu kullanıyoruz. Mesela I love having breakfast in bed, ya da I hate not getting to the airport early diyoruz. Üçüncü kullanımı da gençler nedir? After prepositions, yani prepositionlardan, edatlardan sonra eğer bir fiil kullanmanız gerekiyorsa o fiili ne yapıyoruz biz? Yine ing formunda kullanıyoruz. Mesela I'm thinking of buying a new car. Burada of var. Veya Jim left without saying goodbye. Burada gördüğünüz gibi prepositionlardan sonra bir fiil getirdiği zaman ne yaptı? Ing takısı taktı.
Yeni bir araba almayı düşünüyorum veya Jim veda etmeden ayrıldı. Fiiller şeyden sonra, prepositionlardan sonra fiil kullanacaksak her zaman ne yapıyormuşuz? O zaman gerund kullanıyormuşuz. Şimdi öncelikle ilk alıştırmamızı yapalım. Bu biraz daha formu pekiştirmenize yönelik bir alıştırma. Yani yapacağımız şey nedir? Yukarıdaki fiilleri ing formuyla, yani gerund halleriyle cümlelerdeki uygun yerlere yerleştirmek olacak yapacağımız şey. Okay, I think you have finished. Number one, I think one thing that always makes me happy is swimming in the sea. And you can't learn to play a musical instrument well without practicing regularly. Practice makes perfect. My mother is very bad at remembering names. Me too. I totally agree with number 4. Teaching teenagers is very hard work. And my sister spends hours messaging her friends. I hate not knowing the answer when somebody asks me a question. And traveling by train is usually cheaper than by plane. And my brother wants to go on studying French for as long as he can. He'd like to speak it really fluently. Burada gördüğünüz gibi bakın ne demiştik? Biz gerund'ları 3 durumda kullanıyoruz. Birincisi bazı fiillerden sonra. Hangi fiiller mesela burada bize verilmiş? Spend, hate ve go on. O fiillere birer örnek olarak burada karşımıza çıkıyor. İkincisi ne yapabiliriz demiştik? Cümlenin öznesi ya da nesnesi konumunda gerund'ları kullanabiliriz. Mesela buradaki swimming, traveling bunlara örnek. Ve prepositionlardan sonra yani edatlardan sonra bir fiil kullanacaksak ne yapıyoruz dedik? Yine gerund formda kullanıyoruz. Buna örnek olarak ne var? Without practicing. Evet, without practicing bunlara verilen tek bir örnekmiş burada. Şimdi yan tarafa bakalım. Yan tarafta ise sizden ne istiyor? ING form gelecek yoksa to infinitive formda mı getireceğiz bu fiillerimizi? Onu seçip doğru bir şekilde yerleştirmenizi istemiş sizlerden. Gerund'ları şimdi işledik. Infinitivleri hatırlayalım. Infinitivlerin de yine ne vardı? 4 kullanım vardı. Birinci kullanımı bazı fiillerden sonra, yine onlar sayfa 158'de liste olarak vardı biliyorsunuz. Sıfatlardan sonra, soru kelimelerinden sonra to infinitive kullanıyorduk ve bir şeyin için yaptığınız yani bir şeyin sebebini, amacını söylerken de ne yapıyorduk? Yine to infinitive kullanıyorduk. İsterseniz ben size birkaç dakika vereyim. Birkaç dakika bakın. Ve sonra cevaplayalım. Başlayalım gençler.
Birincisi kullanacağımız fiil do olacaktı. Burada gördüğünüz gibi özne konumunda kullanılması istenmiş fiilin özne konumunda kullanırken de ne yapıyorduk? Doing diyorduk. Yani gerund kullanıyorduk. Doing pilates is good for your health. İkiye bakalım, we offered. Burada bir fiilimiz var, görüyorsunuz, offer. Offer kendinden sonra ne gerektiren bir fiildi? To infinitive gerektiren bir fiildi. We offered to pay for the meal. Üçüncü soruya bakalım. We won't take the car, it's so expensive. Arabayı almayacağız çünkü çok pahalı. Ne pahalı? Park etmesi pahalı. Burada gördüğünüz gibi fiilden önce neyimiz var? Bir sıfatımız var. Sıfatlardan sonra fiilin hangi formunu kullanıyorduk? To infinitive formunu kullanıyorduk, hatırlarsınız. Dörde bakalım. I'm not very good at. Burada at bir preposition'ımız var. Preposition'lardan sonra ne yapıyoruz biz? Gerund kullanıyoruz. I'm not very good at giving directions. Beşe bakalım. You can borrow the car if you remember demiş. Remember nedir? Nasıl bir fiildi? Kendinden sonra hangi formu gerektiriyordu? To infinitive formu gerektiriyordu, hatırlarsanız. Burada verilen listede. If you remember to get some petrol. Altıya bakalım. Has it stopped? Stop kendinden sonra ne gerektiren bir fiildi? Gerund gerektiren bir fiildi. Has it stopped raining yet? 7'ye bakalım. I don't mind. Bu mind, love, like, hate. Ne alıyordu kendinden sonra? Gerund alıyordu. I don't mind cooking, but I don't like doing the washing up. Biliyorsunuz love, like, hate de biz British English'te, yani İngiliz İngilizcesinde bundan sonra gerund kullanılır diyoruz. Yani verb by ing form geliyoruz. Ama American English'te love, like ve hate fiillerini ne de takip edilebilir? To infinitive formu da takip edebilir. Gramatik olarak esasında yanlış değil. Yani birisi British English'te, birisi de American English'te doğru olan şeydir. And the next one, I hate getting up in the dark during the winter. Hate de biraz önceki listede saydığımız fiillerin arasındaydı, hatırlarsanız eğer. Now you are going to write your idea of happiness. What is happiness for you? Happiness is getting up late on a rainy Sunday and having a cup of coffee, watching the rain. It's so long, I know. You are going to write your idea of happiness. What is happiness for you? We still have time, so I think we can answer some more questions here. You're going to complete the blanks with either gerund or to infinitive form of the verbs in brackets. Biraz daha vaktimiz var gençler. Bir alıştırma daha yapalım isterseniz. Bakıyoruz. The question is easy. Answer. Easy bir fiil değil. Şimdi hatırlayalım gerund ve infinitive kullanımlarını. Nedir easy? Bir sıfat. Sıfatlardan sonra fiilin hangi formunu kullanıyorduk biz? To infinitive almış halini kullanıyorduk. The question is easy to answer. Bir sonraki soruya bakalım. The man asked me how. Burada bir fiilimiz yok, bir preposition'ımız yok, bir sıfat değil. Bu nedir? Soru kelimesi. Soru kelimelerinden sonra ne yapıyorduk? Yine to infinitive geçiyorduk. How to get to the airport. Diğerine bakalım. I look forward to. Boşluktan önce ne var? To, yani bir preposition. Prepositionlardan sonra her zaman ne yapıyoruz dedik? Gerund getiriyoruz. Sing. Altıncı sorunda are you thinking of? Yine burada gördüğünüz gibi preposition'ımız var. Prepositionlardan sonra ne yapıyoruz dedik? Gerund getiriyoruz. Visiting London. Yedinci soruya bakalım. We decided. Burada bir fiil var. Bazı fiiller kendinden sonra to infinitive, bazıları gerund gerektiriyor demiştik. Decide hangisiydi? Kendinden sonra to
infinitive gerektiren fiildi. We decided to run through the forest. Şunu atlıyoruz. She doesn't mind. Hatırlarsak love, like, mind, hate. Bunlar ne oluyordu? Kendinden sonra gerund gerektiriyordu. Working. Ve son olarak da I learned to ride the bike at the age of 5. Şimdi diyeceksiniz ki hocam buradaki soruların bazılarını atladık. Niçin? Çünkü infinitivleri ve gerundları anlatırken hatırlarsanız ne demiştik? Bu liste daha uzun ama bu seviyede bunları bilmeniz sizin için yeterli. O yüzden size bunları vermiş. Onların öğrenmediğiniz için o soruları ne yapmadık? Es geçtik. Bakalım yaptıklarımız doğru mu? Evet. Easy to answer. How to get, seeing, visiting, to run, working ve to ride gördüğünüz gibi. Biraz daha yapalım. Evet. İlkine bakalım. What do you want? Want kendinden sonra ne gerektiriyordu? To infinitive gerektiriyordu. What do you want to do tonight? Cevap olarak ne demiş? I feel like. Feel like kendinden sonra ne gerektiriyordu? Gerund gerektiriyordu. Going to the cinema, to a movie. Feel like canı istemekti. It's not so bad. Burada gördüğünüz gibi bir sıfat var. Sıfatlardan sonra ne yapıyoruz? To infinitive getiriyoruz. To tell a white lie. Is it? Hani beyaz yalan söylemek çok kötü değildi değil mi? Diye soruyor. Arkadaş demiş ki I don't think lying is ever right. Yani yalan söylemenin doğru olduğu bir durum düşünmüyorum. Burada ise lie ing getirdik. Neden? Çünkü burada cümlemizin öznesi konumunda. Üçe bakalım. It isn't wrong to defend diyoruz. Niçin? Çünkü burada bir sıfatımız olduğu için. Yani kendini savunmak yanlış değildir, değil mi? I think defending yourself is the right thing to do if you have a good reason demiş. Burada da yine gerund kullanıyoruz. Neden? Bir önceki cümlede olduğu gibi şurada ikinci sorudaki cümlenin öznesi konumunda. Öbürüne bakalım. Why did you end up? Orada bir gördüğünüz gibi preposition'ımız var. Preposition'ımız olduğu için majoring diyoruz. And I have always loved. Hep ne yapmışım? Sevmişimdir being outdoors. And I've always had trouble desk jobs. B bölümüne geçelim. B bölümünde bakalım. She decided demiş. Decide kendinden sonra ne gerektirirdi? To infinitive gerektirirdi. She decided to move in another city. Grammar Bank, şu anda bizim kullandığımız site, is one of the best websites. Niçin? To practice English grammar diyoruz, değil mi? İngilizce grameri pratik etmek için en iyi sitelerden bir tanesi demiş. To infinitive kullanımı da neydi? Amaç bildirmek için, mekmak için anlamında kullanıyorduk biz to infinitive. Alicia enjoys. Enjoy kendinden sonra ne gerektiriyor? Gerund gerektiriyor. Watching soap operas on television. Pembe dizi izlemekten keyif alıyor. Refuse listemizde değildi. Students want. Want kendinden sonra ne gerektiriyor? To gerektiriyor. To get good grades. Feel like ne dedik? Canı istemek. Kendinden sonra gerund gerektirir. Eating. Ve son olarak da şuna bakalım isterseniz. Mr. Rogala is a really good teacher. She always offered to help her students diyoruz. Bakalım bize cevapları göstersin şimdi. Evet, gördüğünüz gibi burada yaptığımız bütün soruların cevapları doğru. Sizler de gramer konuyu işledikten sonra konuyu yazıp arkasına exercise yazarsanız Google'a kendiniz de birçok alıştırma bulabilirsiniz. Orada dediğim gibi bazen görmediğiniz fiiller ya da yapılar olabilir. Bu sizi endişeye sevk etmesin.
biliyorsunuz seviyelendirilmiş kitaplar okuyorsunuz ve bu liste önümüzdeki seviyede daha da genişleyecek. Take care of yourselves. Bye bye.